Efendim, Prag'dan hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Çaylar, kahveler hazırsa sizle bu bölümde Prag'ı gezeceğiz. En son 2017'de geldik. 7-8 sene sonra dedik tekrar gelelim, gezelim. Burası orta çağ kokan bir kent. Avrupa'nın en orta çağ hissedebileceğiniz kentlerinden biri. Hatta öyle ki UNESCO bile burayı orta çağ kent planlamasının doruk noktası olarak tescillemiş. Göreceksiniz sokakları dolaşırken. 7. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar birçok güzel yapı, birçok farklı mimari üslup, pardon, özür diliyorum. Hepsi var. Çok keyifli olacak. Ayrıca videoda havaalanından merkeze nasıl gelirsiniz, lokal nerelerde yemek yersiniz, biz kendi girdiğimiz yerleri sizlere göstereceğiz. Söyledin mi? Ben de paylaşacağım. Sen de paylaşacaksın. Buket geziyor orada paylaşacak. Evet. Onun reklamıyla başlayalım. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag. Namı diğer Praha. Hazırsanız Prag videosu başlasın. Gelin bakalım. Gezelim size. Buyurun. Evet Buket, gene Prag'da bir sokak lezzeti bulmuşsun. Bulundu. Nedir bu? Bu potato pancake, böyle meydanda satılıyor. Yaklaşık 188 Çek kronu. Yani kaç Türk lirası? 300 lira falan ediyor arkadaşlar. Bu arada bugün itibariyle 1 kron yaklaşık 1.80 TL gibi. Evet hadi bakalım, afiyet olsun. Gözüm yok yani. Deneyelim. Hani Selanik'te bana trigonayı yedirmemiştin ya, bak gör ben sana neler edeceğim şimdi, bak gör. Sen mi? Pardon, kime yedirmedi? Sen yedin, ben yemedim. Afiyet olsun. Sonra da bir dakika. Sonra da video çekmeye gittik, bir daha ben onu yemedim. Gideceğiz, bir daha yiyeceğiz. Ay oraya bir... Dostlar, geldik Powder Tower, yani barut kulesi. Zamanında burada barut depolamışlar. İsmi de oradan kalmış. Aslında 1475'lerde yapılan Eskişehir ve Yenişehir'i ayıran bir sur kapısı. 44 metre uzunluğunda, geç gotik tarzda inşa edilmiş şaheser. Ne diyeyim yani, 15. yüzyıldan kalma. O günden bugüne kadar da ayakta. İçeriye girip görmek isterseniz, yanılmıyorsam 7'ye kadar girebiliyorsunuz. 200 kron gibi bir ücreti var. Merdivenlerle sonsuzluğa kadar tırmanıp yukarıda Prag'ı görebilirsiniz ama yol yapıp buraya gelmiş biri olarak buna gönlüm el vermedi. Biz çıkamıyoruz. Biz kahve içmeye gideceğiz. Powder Tower'ı gördük. Merkeze doğru yürümeye devam. Gelin. Prag sokaklarında dolaşıyoruz ama size burayla ilgili ilginç iki bilgi vereyim. 2017'de de söylemiştim, hala geçerli. Çek Cumhuriyeti'nin binde ikisi Jedizm inancına, yani o Star Wars'lardaki Jedi inanışına hakim. İkincisi de Çek Cumhuriyeti 2016'dan itibaren Çekya ismini de resmi olarak kullanıyor. İşte spor müsabakalarında ya da başka yerlerde normalde Çek Cumhuriyeti diyebiliyoruz. Ama 2016'dan itibaren Çekya ismi de doğru bir isim. O yüzden Çekya da diyebilirsiniz, Çek Cumhuriyeti de diyebilirsiniz. Her iki isim de geçerli. Böyle ilginç bir bilgi vereyim. Bu arada şehir merkezinde ormandaki gibi ses duyabiliyorsunuz. Bu da benden. Buket diyor. Ay burası gotik Bolu. Benim Bolu aşkım. Tramvayların oldu. Merkezde bir yerde geziyorum. Ay inanılmaz, bakar mısınız? Yemyeşil. Var. Yapılar, binalar, sessiz, sakin. Gerçekten. Güzel ya.
Sevgili dostlar, şimdi para çevirme, döviz bozdurma işini de konuşalım. 2017'deki videomda da size bir döviz bürosu göstermiştim. Şimdi bugün artık 2025'te Çekya'da, Prag'da kredi kartıyla her yerde alışveriş yapabiliyorsunuz. Biz neredeyse birinci günün ortasını geçtik. İlk defa para bozdurduk. Şu arkamda gördüğünüz döviz bürosunda Google'a yazın, kurları haritaya yazın. Kurları çok düzgün, komisyon almıyorlar. Hani Google kuruna yakın bir kurdan bozdurduk. Çok fazla bozdurmayın çünkü Çek kronunu Türkiye'ye dönünce TL'ye, Euro'ya çeviririm diyebileceğiniz yer de yok kolay kolay. O yüzden harcayacağınız kadar bozdurmaya çalışın ve kredi kartınızı kullanın diye tavsiyede bulunabilirim. Böyle de ufak bir bilgimiz daha olsun arada. Bira burada yani gerçekten milli içecek. Adamların Çekya'da yıllık kişi başına ortalama 140-150 litre bira tüketimi var dostlar. Prag için, Çekya için çok önemli bir içecek bira. Öyle ki hani biz Uşak'ta tarhanayı konuştuk, keşkeyi konuştuk. Somut olmayan kültürel miras diye. Birada Çekya'da somut olmayan kültürel miras listesine alınmış. UNESCO ile çalışmalar devam ediyor. Çeşit çeşit bira var ama mesela Pilsener, biz işte bir marka Pilsen diyoruz ona. Pilsener bira burada, bu topraklardan çıkıyor. Lager türü biranın en çok tüketileni. Adamlar o dönemin birasına isyan ederek kuruyor. Merak edenler Pilsener birasının çıkışını araştırabilirler. Ama buraya yolunuz düşüyorsa ve hani bira içiyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Zaten her yerde var. Yaklaşık 50-60 kron civarlarında dönüyor. Turistik mekanda o göbekler şehir merkezinde 100 kron civarlarında dönüyor. Ona göre gelir denersiniz. Evet dostlar, şimdi sıra geldi akşam yemeğine. 2017'de de lokale gelmiştik. Bu sene de lokale geldik yemek yemeye. Fakat biraz sosyal medyadan dolayı işler değişmiş. Akşam geliyorsanız tıklım tıklım dolu. Cumartesi günü rezervasyon bile yok yani. Biz geldik, sadece 1 saat, 1,5 saatlik bir müsaitlik varmış. Öyle oturduk rezervasyonsuz geldiğimiz için. O yüzden bunu aklınıza yazın. Rezervasyon yapıyorsanız yapın. Şimdi ne yemek yiyeceğiz? Ben İngilizcesi beef token, Çekçesini size söyleyemem çünkü hanımefendi söyledi ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Dana eti, böyle gulaş sosu gibi güzel bir sosu var, kendi sosu. Yanında da knedliki denen, onların knedliki dediği, bakın bunu söyleyebiliyorum, bunu öğrendim. Çek mantısı, bizim ekmek içi gibi düşünün. Böyle etin sosuna banıp güzel güzel yiyebilmeniz için yumuşacık ekmekler, buket tavuk şinitsel yiyor. Menü İngilizce var, oradan seçebilirsiniz, afiyetle yiyebilirsiniz. Ufak bir dipnot daha söyleyeyim. Prag'da çok fazla domuz eti var. Bu konuda hassas olanlar lütfen bunu özellikle belirtsinler. Menüde de hani yemediklerini söylesinler garsona, ona göre dana eti seçebilirler. Bundan yana sıkıntı yok. Şimdi biz lokalde yemeğimizi yiyoruz. Lezzetleri, bu kötü yok. Lezzeti 10 numara 5 yıldız. Ne onda değişen hiçbir şey yok. Prag'da ikinci gün dostlar. Uyandık. Çok güzel bir otelde kalıyoruz. Böyle tam merkezin köşesinde, astronomik saatin yanında. Otelin bilgilerini, booking linkini aşağıya veriyorum. Siz de böyle merkezi bir yerde kalmak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi her kentin, her büyük kentin bir sembolü olur biliyorsunuz. Roma dediğimde aklınıza ne geliyor? Kolezyum. İstanbul dediğimde ne geliyor? Ayasofya, Galata Kulesi. Buranın da, Prag'ın da sembolü arkamda gördüğünüz astronomik saat.
600 küsür yıllık bir saatten bahsediyoruz dostlar. Tam olarak 615 yıldır ayakta olan bir saat. 1410 yılında İmparatorluğun saat ustası Mikulas ve astronomi profesörü Sindel tarafından geliştiriliyor, inşa ediliyor ve o günden beri ayakta. Tabi saatle ilgili birçok hikaye var. Hanus yapmış, kör olmuş gibi ama gerçekler benim size anlattığım. Bunlar zaten belgelerle çürütülüyor. Gelirseniz Prag'a bu astronomik saati göreceksiniz. ...615 yıldan bahsediyorsak başından neler geçmiş neler. Bir sürü dünya savaşı, bir sürü dedim 2 tane var zaten. Bir sürü darbe, olaylar haliyle hasarlar alıyor, onarım geçiriyor ve bugünkü haline alıyor. Mesela bugün her saat başı üzerinde 12 tane bir kapak açılıyor, 2 kapak, 12 havari geçiyor. O 1800'lerde eklenmiş, 19. yüzyılda eklenmiş. Üstündeki horoz figürü sonra eklenmiş. Saatin hikayesi çok fazla uzatmayacağım. Merak ediyorsanız detaylarını araştırabilirsiniz. Ama ufak bir tavsiye olsun. Eğer Prag'a gelecekseniz ve bunu çekecekseniz her saat başı burada seremoni oluyor. Çok kalabalık oluyor. Sabah erken saatte gelin. Gelemiyorsanız da fotoğrafı çekerken böyle çantanıza, cüzdanınıza hakim olun. Benden ufak bir uyarı. Hadi bakalım. Şimdi Karl Köprüsü'ne, oradan da kaleye doğru gideceğiz. Şimdi sıra geldi Karl Köprüsü'ne. Prag'ın Blatna Nehri'nin üzerindeki o açık hava müzesi gibi duran köprü. 500 metrelik, 10 metre genişliğinde, her iki ucunda devasa böyle dünkü gördüğümüz barut kuleleri gibi kuleleri olan muhteşem bir şaheser. Dostlar belki dünden beri geziyoruz, fark etmişsinizdir. Hani bir Louvre gibi, bir British Museum gibi böyle büyük bir müzesi yok Prag'ın. Ama ve lakin şehir bir açık hava müzesi gibi. Evler, sokaklar, heykeller, her köşede ayrı bir semboller. Gerçekten insan kendini bir müzenin süslü içinde... Şehir. Evet, süslü şehir, müzede geziyor gibi diyorum. hissediyor. Bu köprüde aslında bir ufakça tarihinden bahsedeyim. 1357'de Kutsal Roma İmparatoru 4. Charles tarafından yapılmaya başlanıyor. 500 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir taş köprü. O da yüzlerce yıldır burada ayakta. Hatta 4. Charles'ın burada girişte heykeli de var. Güzel bir köprü, aziz heykelleri var. Gelin üzerine çıkalım, biraz köprüyü görelim. Öyle dolaşalım. Güzel bir gün. Bugün güneş var, yağmur yok. Güneşli ya. Enerjimiz Kameraman. nasıl Buket? 10 numara 5 yıldız. İzleyenler, sevgili dostlar, sizin enerjiler nasıl? Müthiş. Güzel. Herkes Hadi mutlu. benim de yüzümü görsünler mi? Gel. Gel bakalım. Hello. Evet. Hi. Anlat Buket'cim. Ne anlatayım, hep ben kameranın arkasında, ben de anlatayım. Kamera nasıl? Kamera güzel mi? Beğendin mi? Prag'ın en önemli yerlerinden bir tanesindeyiz şu an. Zaten biliyorsunuz, herkes biliyor. Kahveci buldun mu? Bulacağım şimdi kahve. Buldum ya, bir sürü buldum. Hava ısındı, Sadede sabah gelelim. çok soğuktu. Hadi yürüyün. Gel gezelim ya hadi, köprüyü. hadi. Ay sıkıldım. Tam Karl Köprüsü'ne yürüyorduk ki güzel bir kafenin Ne görelim? kokusunu alan Buket şu merdivenlerden aşağı inelim deyip bizi bir yerlere sokuşturdu ve güzel bir kafe buldu. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür, afiyet olsun. Merhaba. Çok güzelmiş. Bir kafede oturuyoruz. Buranın adı da sanırım, dur bakayım bir dakika. Bohemian Bistro. Ne olacaktı Bohemia bölgesinde yani? Buket şey demedin ya, Buket geziyor orada Ne paylaşırım. bekliyorsun? Ha evet. Evet paylaşacağım. Bakın grup da soruyor arkada. Buranın hemen arkasında Campo Parkı var. İçerisinde bir sanat müzesi de var. Orayı da gezebilirsiniz. Biraz köşede Lennon Duvarı var. Birazcık ileride Franz Kafka Müzesi var. İşte Dar Sokak var. Yukarı çıkınca da saray var. Orada da porselenciler falan var. Evet Onlara orası çok bakalım. tatlıydı. Biz bir tabii 8 sene olmuş Ayşehir. Ya burada Mert'in dediği gibi daha önce yani böyle bir koştur gezecek bir sürü müze Yok. stresi yok ama bir yandan da şehir
Açık hava müzesi. Yani Sokaklarda dolaşın, elinizde fotoğraf makinesi. O binaların güzelliği, mimari. bunu çekeyim, bunu çekeyim. O binanın önünde mi durayım, bunun önünde mi durayım? Evet. Konuşalım başka. Kahveyi ben buldum, kahveciyi. Buket geziyor. Bir tane reklamı da yaptık. Hashtag reklam. Görüşürüz. Konuşuyor kadın. Kadın susmuyor ya. Bu kadınlar niye susmuyor? John Lennon duvarı. 1980'de John Lennon öldürüldükten sonra burada bir anonim sanatçı tarafından John Lennon'un portresi çiziliyor. Daha sonra da bu duvar o dönemdeki komünist rejime karşı barışçıl direnişin sembolü haline geliyor dostlar. Biliyorsunuz. John Lennon 1980'de bir cinayete kurban gidiyor New York'ta. Ondan sonra gelişmeler yaşanıyor. O zaman da burada, Prag'da, Çekya'da komünist rejim var. Ta Kadife devrime kadar komünizme karşı 1980 gençliğinin sessiz direnişi bu Lennon duvarında hayat buluyor. Burası aslında grafiti yapmak yasak ama yani hem yasak hem değil, gördüğünüz gibi. Her sene yenileniyor, üzerine bir şeyler çiziliyor. Çok anlamlı resimler de var üzerinde. Prag'a geldiğinizde bir fotoğraf molası veriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz, John Lennon'u anıyorsunuz. Şimdi sırada 20. yüzyılın en önemli yazarlarından Franz Kafka'ya adanmış bir müze var. Kafka bu şehirde doğdu, büyüdü ve yazdı. Müzede ilk baskı kitaplarından mektuplarına, günlüklerinden fotoğraflarına kadar pek çok kişisel izi sergilenmekte. Franz Kafka Müzesi yalnızca bir yazarı anlatmıyor. Bir ruhun çatlaklarını, bir zihnin labirentlerini, bir adamın gölgelerle dansını sergiliyor. Ama asıl sergilenen şey bir iç dünyanın sessiz çığlığı. Müzenin bence en can alıcı kısmı ise Milena'ya yazdığı mektuplar. Bu mektuplarda iç içe geçen kelimeler özlem ve çaresizlikle titreşiyor. Sen benim içimde dönüp duran bıçaksın diyor Kafka. Bu müze aslında Kafka'nın dünyasına açılan bir kapı. Vaktiniz varsa mutlaka bu kapıdan geçmelisiniz. Vay be! Vay be! Biz müzelerde video çekmek için uğraşalım. Sen ne yapıyorsun Buket Hanım? Ben de girdim. Vay be! Ben bir tatlı deniyorum şimdi. Yerel. Bakalım ne Müze karın doyurmuyor mu diyorsun? Bakayım. Ya. Adı Medovnik. Kafka Müzesi'nin yanındaki kafede böyle deneyim dedim. Dönüşüm. Yerel. Aslında Rus tatlısı şeyiymiş, kekiymiş. Yani baldan geliyormuş. Med, bal demek. Bunlar hiç bahane değil. Ben müze gezerken senin keyif yapmak. Yine bir bilgi vereyim dedim, yani kanala bir katkım olsun. Canımsın. Gördüğün gibi böyle çemkiriyor. Kafka Müzesi'nin hemen köşesinde dünyanın en dar sokağı var dostlar. İnsanlar sırada o en dar sokaktan geçebilmek için ışık sistemi koymuşlar. Yeşil kırmızı yanıyor. Biz de bir geçelim mi, ne dersin? Hadi geçelim. Hadi geçelim kız. Hadi. Şimdi sıra geldi Prag Kalesi'ne dostlar. Birazcık yürüdük, yukarılara tırmandık, geldik. Orta Avrupa'da görebileceğiniz en mükemmel kale şehir kompleksine. Orta çağdan kalma bir yer burası. Dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası listesine de girmiş. 70.000 metrekare büyüklüğünde bir alan. İçerisinde katedraller var. Birini arkamda görüyorsunuz. Saraylar var, avlular var. Efsane bir yer. Burası İlk olarak milattan sonra 9. yüzyılda Bohemia knezleri inşaatına başlıyor buranın saray olarak. Knez bizim Türkçedeki prens gibi düşünün. Slav ırkının knezleri var. Biz de prens diyoruz. Şimdi
Arkamda Aziz Vitus Katedrali'ni görüyorsunuz. Gotik mimarinin şaheserlerinden. Şimdi gotik mimari dikey, yukarı giden heybetli binalar. Nerede gördük sizde? Milano'da gördük. Nerede gördük? Fransa'da, Notre Dame'da gördük. Bunlar hep gotik mimari. Bu da onlardan. Öndeki kuleler 82, arkadaki 120 metre. Yukarı doğru gidiyor. Kaleye giriş ücretsiz içerisine ama bu katedralin içine ya da Golden Lane dedikleri yerlere girmek isterseniz bir ücreti var. Buradan biletinizi alıyorsunuz, öyle girebiliyorsunuz. Biz daha önce gelmiştik. Şimdi sizlere göstermek için buraları çekeceğiz. Sonra yavaş yavaş dolaşmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım Prag Kalesi ile gezimize devam edelim. Şimdi dostlar dans eden evlere doğru yürüyoruz ama Kavarna Slavya'yı gördük, yani Slavya kafeyi. Burası 1956-1958. Nazım Hikmet 2 yıl boyunca Prag'da yaşar ve Prag'da yaşarken defalarca gelir buraya, burada çalışır, burada şiirlerini yazar, burada tiyatro oyunlarını yazarmış. İlk olarak Nazım Hikmet Prag'a aslında 1952'de geliyor Dünya Barış Ödülü töreni için. Ama daha sonra 4 sene sonra geliyor, burada 2 yıl yaşıyor. Burası da onun oturduğu, en çok vaktini geçirdiği kafelerden bir tanesi. 2017'de de bunu size anlatmıştım. Ama videoları ilk defa izleyenler için böyle de ufak bir not. Hadi bakalım. Evet Buket, yine ne yiyorsun bakayım? Selam. Yine ben ve bir yer. Şimdi burada bir sokakta satılan bu tridenlik mi değil neydi? Mert düzelt beni. Tridenlik diye tatlar var her yerde. Her yerde var, içi böyle şey. Biz onu yemedik de. Aslında onlar kesinlikle... Onlar geleneksel değil yani, tradition. Asıl buraya ait sabah yediğimiz bu ballı kek vardı ya. O da mesela işte Rus kekiymiş. Burada da var. Aslında bu da bir Çek tatlısı. Karamelo biberli ternik böyle bir şey. Vetrinik diye bir yer. Sanırım Prag'da da böyle bir bölge varmış Mert. Vetrinik diye bu tatlıyla. İşte böyle traditional bir şey deniyoruz. İçi bayağı kremalı böyle. Karamelli. Pek benlik değil. Tam benlik. Ya ben böyle şeyler seviyorum. Oha, bir tane aldık deniyoruz ya, ne yapalım. Tarihler 14 Şubat 1945'i gösteriyor. Amerika Hava Kuvvetleri Dresden'i bombalamak için 40 adet B-17 savaş uçağıyla havalanıyor. Bölge bulutlu. Bulutların üstündeki uçaklar aşağısını göremiyor. Radarlar tam çalışmıyor ve Amerika Hava Kuvvetleri Dresden'i bombalıyoruz diye 150 ton bombayla ne yazık ki Prag'ı bombalıyorlar. Bir teknik hata, kör atış ve bu arkamda gördüğünüz bütün sahil şeridi bombalanıyor. O tarihten sonra Prag'ın bu bölgesi harabe halde. Daha sonra 1992'de bir Çek, bir Kanadalı mimar arkamda gördüğünüz dans eden evler fikrini hayata geçiriyorlar bu bombalanan bölgede. Bu bina betonun ve camın mükemmel uyumunu gösteriyor. Prag'ın ayağa kalkışını gösteriyor, yenilikçiliğini gösteriyor, kültürünü gösteriyor. O yüzden Prag için önemli bir yapı. Dans eden evler. Bir tarafı cam, bir tarafı beton. Yanılmıyorsam içinde otel de var, kafeterya da var. Gelip görüp içine de girebilirsiniz istiyorsanız. Ama Prag'a gelince burada bir fotoğraf molası vermemiz gerekiyor. Merkeze çok yakın, tramvayla 2 durakta geliyorsunuz. Şimdi biz yavaş yavaş ikinci günde tamamlayacağız, artık yorulduk. Biraz dinlenelim, gezelim. Videonun sonunda tekrar konuşuruz sizle. Dans eden evler. Buyurunuz.
Evet dostlar, yavaş yavaş Prag gezimizin sonuna geliyoruz artık. Kahvenin de sonuna gelmişsin. Kahvenin de sonuna. Videoyu bitirmeden Benim sevgili, afiyet olsun gözüm yok. Buket geziyor ha. Buketçiğime sorayım bakalım. Prag nasıldı? Mesela arkadaşınım geldim, Buket Prag nasıldı? Gidilir mi diye sordum. Öneriyorum Mert, gidebilirsin. Tavsiyeler nelerdir? Evet. Anlat bakalım. Yani Balkanları falan gezdiysen böyle Almanya vesaire işte böyle ortak yemeklerin oldu işte böyle şeyler güzel. Et ağırlıklı ama. Et ağırlıklı yemeklerin oldu. Sınırlı yani hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Önce yemeklerden Evet. girdim oradan Evet, bahsedeyim aynen. madem. İşte gulaş var mesela işte Sırbistan'da falan yediğimiz böyle Balkanlarda. Et yemeği ağırlıklı. Çünkü burada biliyorsunuz karasal iklim sebze çok yetişmiyor. 2 güne yani bir hafta sonuna rahat gezilecek Evet. bir yer. Fiyatlar artık hani Türkiye'de pahalı olduğu için burası da normal diyelim. Yani normal bir diyelim, pahalı mı diyelim bilmiyorum. Ne Çünkü diyelim? mesela bir restorana gidiyorsunuz, bir şişe su istiyorsunuz normal ufak. 50 kron, 55 kron. Yani Kahve yaklaşık normal ama su pahalı mesela. 90-100 liraya geliyor. Hani bir espresso 100 lira, su da 100 lira. Yani Aynen. öyle bazı tutarsızlıkları var ama musluk su içiliyor. Bunu söyledim, içebilirsiniz. Evet, yürüyerek 2 günde çok rahat gezilir. Hava şartları şu an Mayıs'ın hafta sonunda geldik biz işte 19 Mayıs haftası soğuk. Fotoğraf çekmek için görselleriyle sizi büyüleyecek bir şehir diyeyim. Böyle koşturmacalı fazla geçmez güzel. 2 günde Evet. güzel gezersiniz. Gerçekten sokakları çok güzel. Yani fotoğraf Sordum. çekmek için sordum. Anladım. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Yani sokaklarında kaybolun, fotoğraf çekin. İki, toplu taşımaya bile çoğu zaman gerek olmadı. Yani bir kere işte Dancing House'a giderken bindik. Çok yorulduk rahat çünkü. yürüyerek her yerini gezebilirsiniz. Güvenli, emniyetli bir yer. Akşam sokaklarda rahatsız olmazsınız, onu söyleyelim. Başka sorunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz bu arada. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Son Teşekkürler. olarak ben şu havaalanından şehre nasıl ulaşılır ondan da bahsedeyim sizlere. Havaalanına indiğiniz zaman herhangi bir para döviz bürosundan bozdurmanıza gerek yok dostlar. Kredi kartı geçiyor. Havaalanından çıkıyorsunuz. Her iki terminalin önünde de otobüs durağı var. Otobüs duraklarında da veya havaalanı çıkışında da böyle sarı bilet kutuları var. Gidiyorsunuz oraya. 90 dakikalık bilet yetiyor şehir merkezine varmak için. Kredi kartınızla 90 dakikalık biletten alıyorsunuz. Otobüse geçiyorsunuz. 59 numaralı otobüse biniyorsunuz. 59 numaralı otobüs sizi en son durağında ineceksiniz. Nadrazi Veleslavin diye bir yer. Orada herkesle iniyorsunuz. Bu arada bir püf noktası var. Otobüse bindiğiniz gibi böyle küçük kutular var. Biletinizi ok yönünde sokup onaylatmanız gerekiyor. Validate Yani yazıyor. validate etmeniz Validate. gerekiyor İngilizce ki bilet geçerli olsun. Bunu yapmazsanız ve biri size sorarsa 50 euroya varan cezası var, onu da söyleyeyim. Otobüsten iniyorsunuz. Otobüsten indikten sonra hemen bir metro var. Metroya iniyorsunuz. 1 numaralı metro. Yeşil yanılmıyorsam rengi. Orada da Centrum diye tabelası var. Oradan o bulursunuz. yöndeki Gideceğiniz metroya otellere. binin. Otelinizin hangi durağı yakındaysa orada inin ve böylelikle yaklaşık yarım saat, 30-35 saat dakika falan sürüyor. sürüyor. Dönüşte keza aynı şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay ulaşım. Herhangi bir çek kronuna ihtiyacınız yok. Her yerde euro geçmediği için burada. Kredi kartınızla tık tık yapabilirsiniz. Diyorum, Evet, euro pek kabul etmiyorlar yani. Biz genelde kredi kartıyla kredi kartı çoğu ve şey çek aldık. kronuyla hallettik Hallettik. alışveriş. O zaman teşekkür edelim. Alışveriş derken yani yeme içme Derken bir şey mi? almadan bir şeyler baktım kızlar da fazla bir şey yok. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir gezide görüşeceğiz. Video hoşunuza gittiyse yorumlarınızla, beğeninizle destek olabilirsiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Başka bir seyahatte görüşmek üzere dostlar. Abone olmayı unutmayın. Hiç söylemiyoruz bunu ya artık. Vallahi söylemiyorum ben. Ah Chuck Dart Müzyumu gidelim mi? Çıkı çıkı da yeriz. İsmail abi. Şimdi bu köprü çok simgesel bir yapı. Mert'cim buraya Tam bir kule. Geç gotik tarzda yapılmış bir kule. Kayıtta mısın? Güzel kız. Güneş hapşırması. Siz de güneşte hapşırıyor musunuz? Biz hapşırıyoruz. Ben çok hapşırıyorum. Ben hapşırıyorum vallahi, yalan yok. Bisiklet